Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikiş işi çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Dileyen misinalı şişlerle de patiğini yapabilir. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 2 şiş ile yaptım baştan sona ve hanımlar patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Modelimiz bu şekilde. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Önce patiğimizin şu kenarlarını, sonra üstünü, sonra boğazını, ardından tabanını ve topuğunu yaparak patiğimizi tamamlıyoruz. Hemen başlayalım hanımlar patiğimize. Ben 97 ilmek olarak başlayacağım. Öyle öncelikle şu krem ipimin ucunda 80 santim kadar, 90 santim kadar bir ip bırakıyorum. İlmeklerimi atacağım. 97 ilmek olarak başlıyoruz patiğimize. Şu ikinci ilmeğim 3 4 5, bakın 6 ilmek oldu. 7 8 9 10. Ben bu şekilde başladım. Başlama tekniği çok da önemli değil. Alışkın olduğunuz herhangi bir tekniği de kullanabilirsiniz. Şu anda 10 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde toplamda 97 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet hanımlar, 97 ilmeğimi attım geldim. Hemen şuraya bir tane bir düğüm atacağım. Şimdi bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı oluşturuyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşaları yapabilirsiniz. Artık eliniz hangisine alışkınsa. Öncelikle hanımlar bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa olduğu için ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bakın hepsini düz örüyorum sırasıyla. Gördüğünüz gibi hanımlar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada yine haroşa örgüye devam edeceğiz. Ve şöyle yakından baktığımızda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Yine haroşalarımıza devam edeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi aldım. Yine diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde haroşaya devam edeceğiz. Artırma ya da kesme yapmayacağız hanımlar. 97 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Dediğim gibi bakın bu aşamada şurada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar bu bölümde 8 sıra haroşa olana kadar devam edeceğiz. Bakın burada bir sıra haroşa var. Bundan toplam 8 sıra haroşamız olması gerekiyor şu bölümde hanımlar. Şimdi eksiltme ya da artırma yapmadan 97 ilmek üzerinden 8 sıra 8 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ben 8 diş haroşamı ördüm geldim. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ön yüzdeyim. Hanımlar şişimizde toplam 97 ilmeğimiz vardı. Patiğimizin şu kenarlarına, buralara 38'er ilmek öreceğiz. Şu orta kısımdaki kalpli bölümümüzde 21 ilmekten oluşuyor hanımlar. Öncelikle kenardan 38 adet ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğimle beraber toplam 38. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Bu sağ kenardaki 38 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi orta kısma 21 adet ilmeğimi öreceğim.
Hanımlar, bu orta kısımdaki 21 ilmek ördüğümüz yerde, yani bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız modelli tarafta. Şimdi ön yüzdeyim, 21 ilmeğimi düz öreceğim. Yine sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanımlar, 21. ilmeğimi örerken artık şuralarda kesimlerimizi yapacağız. 20 ilmeğimi ördüm. 21. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bakın, 21. ilmeğim bu. Yanındaki bir ilmekle birlikte keserek örüyorum. Bir ilmek burada kestik. Burada 37 ilmek kaldı hanımlar. 38 ilmek olması gerekirken birini kestik. 37 kaldı. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Artık ortadaki 21 ilmek üzerinden modelimizi yapacağız. Yine kenardan ilk ilmeğimi, kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arka yüzdeyim, ilmekleri ters öreceğim. 20 ilmeğimi ters öreceğim. 21. de kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın, 21. ilmeğe geldim. Şu anda arka yüzde olduğum için 21. ilmeğimi örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Arka yüzde olduğumuz için burada tersten kesim yaptık. Şimdi geri dönüyorum. 21 ilmek üzerinden ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bakın, şurada 2 sıramızı örmüş olduk. Şimdi renkli ipimi, yeşil ipimi alacağım. Modelimize de başlayacağız hanımlar. Kalp modelimize. Kalp modelimiz 5 sıradan oluşuyor. Şimdi ön yüzde kurmaya başlayacağız. Öncelikle hanımlar, yine bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4. Buradan ilk 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi hemen kalp desenimi kuracağım. Alıyorum yeşilimi. Modelimizin birinci sırası, bir ilmek yeşil örüyorum. Hemen yeşilimi örer örmez ucunu kremime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle. Bir tane yeşil ördüm. Şimdi kalp arasında 5 tane kremim var hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de ikinci kalbim için bir ilmek yeşil örüyorum. Yine kalp arasında 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Zaten 3 tane kalbimiz vardı. Şimdi 3. kalbimi örüyorum. Bir yeşil. Şimdi hanımlar, bakın, 20, ortadaki 21 ilmek ile yanlar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Şöyle. Burada da yine burada 20 ilmeğim olana kadar örüyorum. Bu. Sonuncu ilmeğimi örerken yine yan taraftan bir ilmek alıyorum. Ön yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi düzden kesiyorum. Şimdi geri döndüm. Her defasında ortadaki 21 ilmeği saymamıza gerek yok. Dediğim gibi bu orta bölüm ile yanlar arasında ayrık bir görüntü var zaten. Oradan bilebiliriz. Yine arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. Ardından ip değişikliği yapacağım. Bakın, yeşilimi kremimin altından alarak alıyorum. Şöyle çaprazlamasına. Kalp aralarında, yani yanlarda, şuralarda delik görüntü oluşmasın diye. Buraya bu defa 3 ilmek ters örüyorum yeşilim ile. Tekrar kremimi aldım. Bu defa kalp aralarında 3 tane kremim var. İkinci kalbimi yapacağım. 3 ilmek yeşil örüyorum. Hanımlar, bu aşamada arkadaki ip geçişlerini hemen göstereceğim. Bakın, 3 yeşilimi ördüm. Şu iplerimizi biraz esnek bırakalım. Şöyle gevşek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın, modelimiz güzel düşsün. 3 yeşilden sonra yine 3 tane araya krem örüyorum. 3. kalbim için de buraya 3 ilmek yeşil örüyorum. Arka yüzdeyim, ilmekleri ters örüyorum. Şu 3. yeşil ilmeğim. Bakın, şimdi son 3 ilmek kaldı. Şurada bakın, kenar ile orta bölüm arasında ayrık bir görüntü var. Bunun ikisini normal ters örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini tersten kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kalbimizin 3. sırasını yapacağız hanımlar bu sıramızda da. Öncelikle kenar ilk ilmeği aldım. İkincisini örüyorum. Ardından bu defa şöyle yeşilimi, bakın, kremin altından alarak çaprazlamasına elime aldım. 5 tane yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bu defa kalp arasında bir kremim var. Yeniden ikinci kalbim için 5 yeşil örüyorum. Şu 4, şu da 5. Yine buraya bir tane krem ördüm.
üçüncü kalbimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından kremimi alıyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bunun ilkini ördüm. Bu üst bölümdeki sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Kalbimizde 4. sıradayız. Bu sırada ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ile örüyorum. Yine 5 yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Arada bir kremim vardı. Bunu yine krem ile örüyorum. Tekrardan 5 tane yeşil. 2, 3, 4, 5. Arada bir tane kremim vardı. Bunu yine krem ile örüyorum. Yine 5 ilmek yeşilimi örüyorum. Tekrar bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Bunun ilkini krem ile ördüm. İkinciyi örerken arka yüzdeyim. Hemen yanından da bir ilmek alıyorum. Tersten kesiyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Kalp modelimizde 5. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda da ilk ilmeğimi aldım. İkinciyi krem ile örüyorum. Tekrar şöyle çaprazlamasına ip değişikliği yaptım. Yeşilimi aldım. Kalbimizin 5. ve sonuncu sırası. Buraya 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. İlk kalbimizi yaptık. Kalp arasında bir kremim var. İkinci kalbimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Bakın hanımlar, ikinci kalbimi de yaptım. Yine kalp arasında bir tane krem ilmeğimiz var. Hemen kremimi örüyorum. Üçüncü kalbimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Ardından tekrar krem ipimi elime aldım. Hemen bakın burada son 2 krem kaldı. İlkini örüyorum. Sonuncu krem ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Ön yüzdeysek eğer düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de tersten kesim yapıyoruz. Hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde ilk kalbimizi oluşturduk. Şimdi kalp arasında 2 sıra örmemiz gerekiyor. Bakın, ikinci kalbimize geçmeden önce. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimi krem ile öreceğim. Yeşil ipimiz burada beklesin hanımlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 20 ilmeğimi krem ile öreceğim. 21. de kesimimi yapacağım. Hepsini bakın krem ile ters örüyorum. Kalpten sonraki ilk sıramız. Bakın burada sonuncu ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar şöyle geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Kalpten sonraki ikinci sıramız oluyor bu. Şöyle son 2 ilmeği kesmiştik. Kaçırdım. Şöyle tekrardan topluyorum. Şimdi bu ilk ilmeği yine örmeden aldık. Diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Yani ilk 20 ilmeğimi öreceğim. 21. de kesimi yapacağız hanımlar. Patiğimizin üst bölümü bu şekilde yapılıyor. Bakın burada son 21. ilmeğim kaldı. Bunu örerken yine şişimden de bir ilmek alıyorum. Kesimimi yapıyorum. Kalpten sonra 2 sıra ördük hanımlar. Arka yüzde ters, ön yüzde düz. Her 2 sırada bir kalp kuracağız. İlk kalbimizi ön yüzde kurmaya başlamıştık. İkinci kalbimizi arka yüzde kuracağız. Aynı modeli bu defa arka yüzde yapmaya başlayacağız. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Kalbimizde 1. sıradayız. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci, 3. ve 4. ilmeğimi ters ördüm krem ipim ile. İlk kalp ile aynı hizada ikinci kalbimi kuracağım. Yeşilimi alıyorum. Kalbimizde bu 1. sıramız, ikinci kalbimizde 1. sıramız. Bir yeşili ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalp arasında 5 kremim var. Şu 4, şu da 5. İkinci kalbim içinde bir yeşil örüyorum. Kalp arasında 5 tane kremim var. 4, 5. Ve 3. kalbim için bir yeşil ördüm. Kalan 4 ilmeğim örülüyor. Bakın 3, 4. ilmeğime gelince şişimden de bir ilmek alıyorum. Tersten kesimimi yapıyorum. Şimdi geri döndük. Hanımlar, ikinci kalbi tekrar gösteriyorum. Hani arka yüzde kurulumunu yaptığımız için kafanız karışmasın, iyice anlaşılsın diye. Şimdi ön yüzde kalbimizde 2. sıradayız. İlk ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. Bu defa 3 yeşil öreceğim. Şu 1. yeşilim. 2, 3. Kalp arasında hanımlar 3 tane kremimiz var bu defa.
1, 2, 3. Şimdi ikinci kalbimi yapacağım. 3 yeşil. Yine araya 3 tane krem örüyorum. Üçüncü ve sonuncu kalbim 3 ilmek yeşilimi örüyorum. Bakın son 3 ilmek kaldı. İkisini örüyorum. Üçüncü de yine şişimden de bir ilmek alarak kesimimi yapıyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde kalbimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Bu defa 5 tane yeşil öreceğim. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Kalbimize 5 ilmek yeşil örüyoruz. Şu 2, 3, 4, 5. Arada bir tane kremim var. Tekrar 5 tane yeşil. Arada bir tane kremim var. Ve yeniden 5 ilmek yeşilimi örüyorum 3. kalbim için. Bakın son 2 ilmek kaldı hanımlar. Burada ilkini krem ile örüyorum. İkincisini örerken şişimden de bir ilmek alarak kesimimi yapıyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Kalbimizde 4. sıradayız. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum krem ile. Tekrar yeşilimi aldım. Yine arka yüzde yaptığımız işlemin aynısını ön yüzde yapacağız. 5 yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil örüyorum. Bir tane krem, 5 ilmek yeşil, yanında 2 tane krem kaldı. İlkini ördüm. İkinci kremimi örerken yine şişimden de bir ilmek alarak kesimimi yapıyorum. Bu şekilde ön yüzde kalbimizin 4. sırasını yaptık. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde kalbimizin 5. sırasını da yapacağız. Yani sonuncu sırasını. Şimdi geri döndüm. Kenardaki ilmeği örmeden aldım. İkincisini örüyorum. Ardından yine çaprazlamasından şöyle yeşilimi aldım. Bu aşamada ilk kalbimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Kalp arasında bir tane kremim var. İkinci kalbimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Yine kalp arasında bir tane kremim var. Üçüncü kalbimdeyim. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. Bunun ilkini krem ile örüyorum. İkincisini örerken şişimden de bir ilmek alıp tersten kesiyorum. Bu şekilde hanımlar bakın ikinci kalbimizi de tamamladık. Şimdi yine 2 sıra ilmekleri öreceğiz. Ardından 3. kalbimizi yapacağız hanımlar. Şimdi 2 sıra ilmeklerimizi bir örelim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İlk 20 ilmeği öreceğim. 21. de kesim yapacağım. Kalpten sonraki bu ilk sıramız oluyor hanımlar. Bakın burada son ilmek kaldı orta bölümde. Bunu örerken yine şişimden de ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde kalpten sonraki ikinci sıramız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu orta bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani ilk 20 ilmeğimizi arka yüzde ters öreceğiz. 21. de yine kesim yapacağız. Bakın bu orta bölüm için son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk 2 kalbimizi yaptık. Tek fark şuydu. İlk kalbimizi ön yüzde kurmaya başladık. Ardından 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimizle ördük. İkinci kalp arka yüze denk geldi. Şimdi 3. kalbimize geldik. İpimiz bakın şu ön yüzde. Ön yüzde tekrar ilk kalbimizi nasıl kurduysak 3. kalbimizde aynı şekilde yapacağız. 1. kalp ile şu 3. kalbimiz aynı şekilde yapılacak. 3. kalbimiz bittikten sonra ipimiz yine bu sol tarafta kalıyor, bu tarafta kalıyor. 2 sıra ördükten sonra 4. kalbimizi de yine 2. kalbimizde olduğu gibi arka yüzde kurmaya başlayacağız hanımlar. Bu aşamada yine yanlardan ilmekler kesmeye devam edeceğiz.
Dördüncü kalbimiz bittikten sonra artık bu yeşil ipimizi kesebiliriz. Kalp arasına normalde 2 sıra örüyorduk ama dördüncü kalbimiz bittikten sonra 2 değil 4 sıra örmemiz gerekiyor. Ön yüzde düz, arka yüzde ters, tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu şekilde 4 sıra örmemiz gerekiyor hanımlar. Yani biz bu kesme işlemine şu şişlerimizde, şu yanlarda, bakın hemen şuralarda, şu bölümlerde 22 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Hem sağ tarafta hem de sol taraftaki şişimizde 22 ilmek kalana kadar patiğimizin üst bölümünü bu şekilde yapacağız. Şimdi hep birlikte dediğim gibi sağ ve sol tarafta 22'şer ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü tamamladım. 4 tane kalp yaptım. 4. kalbimden sonra da 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm. Yeşil ipimi de kestim, arkaya düğümledim hanımlar. Ortada 21 ilmeğimiz var. Yanlarda da 22'şer ilmeğim kaldı. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 22. Diğer tarafı da sayalım, emin olun. 5, 10, 15, 20, 22. Bu şekilde hanımlar 22 burada, 22 burada, 44, 21 de burada, 65 ilmeğimiz oldu toplam. Şimdi en son burada kalmıştık. Yine bu ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa olacak şekilde, yani düz olarak örüyoruz. Haroşaya devam edeceğiz artık. Bu bölümden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örmüyoruz. Kesimlerimiz bitti. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Bakın diğer yandaki ilmeklerime geldim, 22 ilmeğime. Yine burada da haroşalarıma devam ediyorum. Evet hanımlar, şu anda sıra sonuna geldik. Bakın ön yüzdeydik en son. İlmekleri ördük. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Haroşa düşmesi için yine arka yüzde de ilmeklerimi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum yine. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar böyle ilmekleri öreceğiz tamamını. Şu aradaki ilmekleri dahil, yandaki ilmekleri dahil hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Burada bakın şöyle baktığımızda bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Şu bölümde hemen model üzerinde göstereyim. Bakın şuradaki bir diş haroşamız oluştu. Şimdi kalplerimde kullandığım yeşil ipim ile bu defa haroşamı yeşille öreceğim. Boğaz kısmına renk katsın diye yeşil ipimizi ekleyeceğiz. Şöyle ilmeğimi aradan çıkarttım, kremimi. Bakın ilk ilmeğimi bu defa örüyorum. İp geçişi olduğu için. Bu defa haroşalarımızı hanımlar yeşil ile oluşturacağız. Hemen şu ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yeşil ipimin ucunda yine yeni ip eklediğim için kendine bağlıyorum. Haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Böyle düz olarak örmeye devam ediyorum. İpimin ucunda gizleyerek götüreyim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu yeşil ipimiz ile sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Tekrar arka yüzde de yine düz olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi yeşil ipimle düz ördüm. Bakın buraya yeşil ile bir diş haroşamız oluştu. Yani şu bölümü yapmış olduk. Şimdi bir diş haroşayı yeşil ile yaptık. Krem ipime geçeceğim. Bir diş haroşa da krem ipim ile yapacağım buraya. Şimdi kreme geçiyoruz. Yeşilimiz beklesin. Şimdi de hanımlar yine ön yüzde ve arka yüzde düz olacak şekilde ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz. Bu defa da buraya bir diş haroşa düşecek krem ile. Ardından tekrar yeşile geçeceğiz. Bir diş haroşa da tekrar yeşil ile yapacağız. Hani gördüğünüz gibi 2 diş haroşa yeşil ile olacak. Yeşil ile bir diş haroşa yaptıktan sonra tekrar bir diş haroşamızı yeniden krem ile yapalım. Yani bu bölümde bakın ilk diş haroşamız kremdi. İkinci yeşil, üçüncü krem, dördüncü yeşil, beşinci krem. Bir yeşil bir krem olacak şekilde buraya toplam yine 5 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte kesimimizi yapalım. Evet hanımlar, boğaz kısmına toplamda 5 diş haroşamı ördüm. En sonuncu haroşamı krem ile yaptım. Yeşil ipimi kestim, arkaya da gizledim hanımlar. Şimdi kesim yapacağız. Boğaz kısmımızı keseceğiz. Hanımlar çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çok gevşek de bir kesim yapmayalım. Orta halli, biraz esnek bir kesim olsun. Şöyle ikişer ikişer ilmeklerimizi toplayarak kesiyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu aşamada ilmeklerimiz
kesiliyor. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizin tamamını kestim. En son burada bir ilmek kaldı. Bu ilmekle de şuraya sık olsun kenarımız diye 2 tane bir zincir oluşturuyorum. İpimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Üst bölümümüz bu şekilde. Şimdi ilk başladığımız yerlerden bu 97 ilmek olarak başlamıştık. Bakın ipimiz de burada. Bu ipimize tekrardan diğer krem ipimi bağlıyorum. Hanımlar 97 ilmek başladığımız yerden ön yüzden itibaren tekrar 97 ilmek çıkaracağız tabanımız için. Hemen ilk ilmeğimiz hemen şu kenarda geliş yeri belli. Şuraya girerek şöyle çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar bu başlangıç yerlerine girerek burasına düğümlediğim için biraz sıkı geldi burası. Şöyle buradan ilmeğimi aldım. Sırasıyla hanımlar bakın başlangıç yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden şöyle giriyorum. İlmek çıkartıyorum tabanımız için. 97 ilmek başladığımız yerden 97 ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde bakın ön yüzde ilmek çıkartıyorum. Şöyle sıradaki ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar şöyle bakın başlangıç yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Bu aşamada misinalı şiş kullanırsanız patiğin şekli daha iyi görünür. Fakat ben misinalı şişlerle gerçekten çok zorlandığım için böyle normal uzun şişlerimle yapmaya devam edeceğim. Normal şişlerimle yapmaya devam edeceğim. Şöyle. Bu şekilde hanımlar diğer uca kadar toplamda 97 ilmek çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda 97 ilmeğimi çıkarttım geldim. Dediğim gibi misinalı şiş değil de normal şiş kullandığım için burası biraz sıkışık gibi görünüyor. Fakat önemli değil. Kesimlerden sonra tekrar eski haline gelecek patiğimiz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ön yüze bir diş haroşa düşecek hanımlar. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi düz öreceğiz. Hanımlar, ilmeklerimizi diğer uca kadar bu şekilde örelim gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık taban kesimine başlayacağız. Şu burundan başlayarak 9 ilmek ile başlayacağız. 15 ilmek olana kadar tabanımızda ilmekleri keserek artıracağız. Sonra 15 ilmekle tabanı tamamlayacağız. Hanımlar öncelikle dediğim gibi 9 ilmek ile burundan başlayacağız. Şişimizde 97 ilmeğimiz vardı. 97 ilmekten 9'u çıkartınca burun kısmı için geriye 88 ilmeğimiz kalıyor. Kalan 88 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca 44'er ilmek düşüyor. Öncelikle bu taban kesimi için ilk şişimdeki 44 ilmeğimi öreceğim. Hanımlar yine haroşaya devam ediyoruz artık. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 44 ilmek. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bu sağ kenardaki 44 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi de burun kısmı için 9 ilmeğimiz vardı. 9 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımız anda hanımlar bu sol tarafta da 44 ilmek kalıyor. 9 tane ilmek ördük burnumuz içinde. Bu 9 ilmekten sonra geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız başlangıçta. Bakın ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum 9 ilmekten sonra. Bu 9 ilmek ile hanımlar buraya bir diş haroşa oluşturduk. Şimdi yanlardan keserek ilmekler toplayacağız. Ortada şöyle ki yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle şu an ön yüzdeyim. 9 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ardından 9 ilmekten sonra şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bunu da orta kısma ekledim. Orta kısımda bu kesim yaptığım ilmeği de ekleyince 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Şimdi ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu defa ortadaki 10 ilmeğimi böyle öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yine şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Şimdi de 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. 15 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 11 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu ilmeği de ortaya ekledik. 12 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve şişimden yine 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu. Şöyle geri dönüyoruz hanımlar. Bakın burada da hafif oval bir görüntü oluşuyor. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimizi öreceğim. Bakın şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve şişimden yine 2 ilmeği keserek ortaya ekledim. 14. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bu defa bu 14 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. 15. Orta kısımda 15 ilmek oldu hanımlar. Artık patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden örülecek bu şekilde. Bu aşamada artık hanımlar kesimle biraz farklılık olacak. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar taban kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesim yapacağım artık. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın 15. ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar artık bu aşamada her defasında ilmekleri tek tek saymaya gerek yok. Patiğimizin taban bölümüyle yanlar arasında bakın şurada görünüyor. Ayrık bir görüntü oluşuyor. Her defasında bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte şişimizden de bir ilmek alarak kesimimizi yapacağız. Kesim yaptım en son. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın örüyorum hanımlar. Bu taban ile yan taraf arasında bir ayrık görüntü var. Burada tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın bu tabanımızda son bir ilmek kaldı. Bu ilmek ile şişimden de bir ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın tabanda son bir ilmeğimiz var. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yine kesimden sonra geri döndüm. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesimimi yapacağım. 15 ilmek üzerinden tabanımız böyle örülüyor. Bakın tabanda son bir ilmeğim var. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz bu kesimlerimize. Tabanımız böyle örülüyor. Biz bu işleme hanımlar sağ ve sol şişimizde, yani bu sağ ve sol şişimizde bu kenarlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 3'er ilmek. Ardından topuk kısmında da şöyle oval bir görüntü oluşturabilmek için son 3 ilmeği de kullanacağız. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizde 3'er ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Sağ ve sol kenarda 3'er tane ilmeğim kaldı. Tabanımda yine 15 ilmeğim var. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar.
Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Bakın bu tarafta 2 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra şu öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bakın burada bir kesim yaptım. Şimdi tabanımda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sol tarafta da kesimimi yapacağım. Evet hanımlar, burada da bakın son 4 ilmek kaldı taban bölümde, kenardaki 3 ilmek hariç. Burada da ilk 2 ilmeği hemen keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Burada ilk kesimimizi yaptık. Yine tabanımızda şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Burada bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Hemen ardından öndeki 2 ilmeği yine keserek ördüm. Şimdi tekrar bu tabanda şu son 2 ilmek hariç burada son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Bakın burada 4 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği yine birlikte keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve tabandaki son ilmeği örerken hemen şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Burada da bir ilmek kaldı. Yanlarda birer ilmek kaldı. Şimdi son kez bu ilmeklerimizi de keseceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandaki son ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Artık ilmek kalmadı bu kenarda. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Şimdi de tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeği de yine birlikte kesiyorum. Hemen yanına bir ilmek ördükten sonra şişimdeki 2 ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde hanımlar, topuk bölümünde de bir kesim işlemi gerçekleştirdik. Burada da hafif oval bir görüntü oluştu. Şu anda şişimizde 9 adet ilmeğimiz kaldı ve şimdi biz bu 9 ilmek üzerinden şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 7 ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradaki 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ve hanımlar, bu bölümde hem arkasını öreceğiz hem de arka bölümü yanlara ekleyeceğiz. Şu kenarda ilk kenar ilmek yerim şurada bakın. İlmeğin 2 kanadına birden girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğimiz oluyor. Buradan ilmek kesmiştik. Yandan bir ilmek çıkartınca tekrar ilmek sayısı 9 oldu. Şimdi geri dönüyorum ilmek çıkarttıktan sonra. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hanımlar, burada son 2 ilmeğim var. Bunu keserek örüyorum. Şimdi buradan da yine bakın şuradaki ilk kenar ilmek yeri şurası hemen. Buraya şöyle arkadan girip ilmek çıkartabilirsiniz. Bu şekilde zorlanıyorsanız da geri dönersiniz hanımlar. Sağ kenardan ilmek çıkartırken hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan ilmeğinizi çıkartabilirsiniz. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkarttım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmek var. İkisini keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şuradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Buradan ilmek çıkartırken şöyle geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi buradaki sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimizi çıkartıyoruz. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde yapacağız hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi aynen bu şekilde keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimizi çıkartacağız. Hanımlar, biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bakın şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Arkasını bu şekilde 9 ilmek üzerinden öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte kesimimizi yapacağız.
Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada sadece 9 ilmeğimiz var şimdi. Bu 9 ilmeğimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Şöyle, hatta kesim yaparken şu başlangıç ipimizin ucunu da yine götüreyim. Pardon, başlangıç derken boğazımızı kestiğimiz ipimizdi. Onun ucunu da gizleyerek götürüyorum. İkişer ikişer ilmeklerimizi kesiyorum. Artık kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle. Son ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum hanımlar. Şimdi burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile dibine batarak burayı bir düzleyeceğim şöyle. Bu şekilde. En son bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeyim hanımlar. Arkadan şöyle düğümleyerek ucumuzu gizliyorum. Tamamen iplerimizi hanımlar, patiğimizin iç bölümündeki ipleri gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Şöyle hemen bakalım. Şeklimizi düzeltip patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle böyle haroşa örgü olduğu için bakın çok esnek, ayağı sarıyor, ayağa oturan güzel bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim, birlikte modelimizi ayağımızda da görelim. Çok güzel, kolay, zevkli bir modeldi. Çok şık duruyor. Çeyiz için de çok uygun. Ben çok beğenerek, severek yaptım hanımlar bu patiği. İnşallah sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi şöyle bakın manken ayağıma da giydirdim. Görüntümüz bu. Şöyle yandan duruşu. Patiğimizin tabanı yine bu şekilde gördüğünüz gibi dikişsiz olduğu için çok rahat, ayağı rahatsız eden bir tarafı yok. Modelimiz böyle ayakkabı tarzı çok güzel, şık, zarif bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.